Kıymetli dinleyiciler, paylaştığımız bu duaların ve dini hikayelerin hayırlara vesile olmasını dilerim. Rabbim dualarınızı makbul eylesin. Daha fazla kişiye ulaşmamız için beğenip abone olursanız seviniriz. Allah'a emanet olunuz. Selamun aleyküm değerli dostlar. Bugün sizlere bir babanın evlatları uğruna feda ettiği ömrü, o evlatların hayatın telaşına kapılarak onu nasıl yavaş yavaş unuttuğunu ve vefanın bazen en yakınlarımızdan değil de kapı komşumuzdan nasıl geldiğini anlatan hüzünlü bir hikaye sunacağım. Bazen çocuklarımız kötü niyetli olmasalar da dünyanın o bitmek bilmeyen koşturmacası, geçim derdi ve yarın endişesi gözlerine bir perde indirir. Anne ve babalarının sessizce yaşlandığını, sadece bir tatlı söze ve bir bardak çaya hasret kaldıklarını fark edemezler. Bugün dinleyeceğiniz hikaye, aslında birçoğumuzun hayatından izler taşıyan, günlük telaşlarımızın bizi sevdiklerimizden nasıl kopardığını gösteren sarsıcı bir ayna olacak. Şimdi gelin, her bir cümlesinde derin manalar bulacağınız hikayemize geçiş yapalım. Halil amca, ömrünün sonbaharını çoktan geçmiş, kışın o soğuk ve durgun günlerine adım atmış kendi halinde, sessiz ve mütevazı bir adamdı. Yüzündeki her bir çizgi, ellerindeki her bir nasır, çocuklarına helal lokma yedirebilmek için yıllarca verdiği o sessiz mücadelenin en canlı şahidiydi. Gençliğini, hayallerini ve en güzel günlerini tarlalarda, küçük atölyelerin o loş ışıkları altında ter dökerek tüketmişti. Eşi Zehra'yı yıllar evvel, çocukları henüz hayatın zorluklarını tam olarak kavrayamayacak kadar küçükken amansız bir hastalık sonucu ebediyete uğurlamıştı. O günden sonra Halil amca için hayatın tek bir anlamı, tek bir gayesi kalmıştı. Anasız büyüyen o 3 yetim yavrusunu kimseye muhtaç etmeden, boyunlarını bükük bırakmadan büyütebilmek. Geceleri onların üzerine örterken sessizce yutkunur, gündüzleri ise onların rızkı için 2 kat daha fazla çalışırdı. Kendi ayakkabısının 6 delik olsa da içine bir karton koyar, idare eder ama çocuklarının okul ayakkabısını hiçbir zaman eksik etmezdi. Yırtık gömleğinin yakasını çevirip tekrar giyer, onların bayramlık sevincini kendi yorgunluğuna merhem yapardı. Yıllar su gibi akıp giderken, Halil amcanın o dimdik duran omuzları yavaş yavaş çökmeye, o kömür karası saçlarına beyaz karlar yağmaya başlamıştı. Evlatları büyümüş, kendi yuvalarını kurmuş, hayatın o karmaşık ve yorucu çarkının içine dahil olmuşlardı. Büyük oğlu Ahmet, küçük bir esnafın yanında muhasebe işlerine bakıyor, sabahtan akşama kadar hesap kitap içinde kaybolup gidiyordu. Kızı Elif, 2 çocuk annesi olmuş, evinin bitmek bilmeyen işleri ve kocasının geçim sıkıntıları arasında kendi dünyasına hapsolmuştu. Küçük oğlu Mehmet ise bir kargo şirketinde şoförlük yapıyor, gün boyu direksiyon sallamaktan, oradan oraya koşuşturmaktan, akşamları evine yorgun ve bitkin olarak dönüyordu. Hiçbiri kötü niyetli, merhametsiz ya da vicdansız insanlar değildi aslında. Babalarını aradıklarında sesleri gayet saygılı, hürmetli ve sevgi doluydu. "Nasılsın babam? İyi misin? Bir şeye ihtiyacın var mı?" diye sorarlar. Telefonun ucundan o sıcaklığı hissettirmeye çalışırlardı. Ancak bu aramaların arası giderek açılıyor, günlerin yerini haftalar, haftaların yerini aylar alıyordu. Hepsinin geçerli bir mazereti, bitmek bilmeyen bir telaşı, ödenmesi gereken faturaları ve yetişilmesi gereken mesaileri vardı. Halil amca, evlatlarının bu koşturmacasını anlıyor, onlara asla sitem etmiyor, yüreğinde en ufak bir kırgınlık büyütmemeye çalışıyordu. Onların da işi zor, geçim derdi kolay değil. Çoluk çocuk sahibi oldular. Beni dert edip de kendi düzenlerini bozmasınlar diyerek kendi kendine teselli bulurdu. Fakat insanın kalbi, aklının bulduğu bu mantıklı bahanelere
her zaman ikna olmuyordu. O sobalı, sessiz evinde yalnız başına geçirdiği uzun kış gecelerinde, duvardaki eski fotoğraflara bakarken, gözlerinden süzülen yaşlara engel olamıyordu. Eskiden çocuklarının neşeli kahkahalarıyla çınlayan o odalar, şimdi sadece eski ahşap zeminin gıcırtısı ve duvar saatinin o monoton tıkırtısıyla yankılanıyordu. Bir bardak sıcak çayı tek başına içmek, akşam yemeğinde sofraya tek bir tabak koymak, hastalandığında bir bardak suyu gidip kendi titreyen elleriyle almak, yaşlı kalbine gittikçe daha ağır gelmeye başlamıştı. Bazen camın kenarına oturur, sokağın başından onların tanıdık silüetlerinin belirmesini uzun uzun beklerdi. Gelen giden olmazdı. Oysa onun beklediği ne paraydı ne de pahalı hediyelerdi. Sadece ocağın başında karşılıklı içilecek bir yudum çay, yüzüne bakılarak sorulacak içten bir hal hatır cümlesiydi. Dünyanın bütün zenginlikleri, çocuklarının ona ayıracağı o bir saatlik samimi vaktin yerini tutamazdı. İşte tam bu yalnızlığın en derinleştiği, Halil amcanın kendini dünyadan iyice soyutlamaya başladığı günlerde, o sessiz evin kapısı beklenmedik bir şekilde çalınmaya başladı. Yan komşuları, 40 yıllık mahallelisi olan Hatice teyze ve eşi İbrahim amca, Halil amcanın o sessiz çığlığını, kimseye belli etmemeye çalıştığı o derin yalnızlığını ilk fark edenler olmuştu. İbrahim amca, sabah namazlarına giderken, cami yolunda Halil amcanın adımlarının nasıl yavaşladığını, nefesinin nasıl kesildiğini görmüş ve durumu eşine anlatmıştı. Hatice teyze, her akşam pişirdiği o sıcak çorbadan bir tas ayırır. "Halil abi, bizim herif seninle içmek istedi." Tek başına boğazından geçmemiş gibi ince ve incitmeyen bahanelerle kapısını çalardı. Aslında maksatları ona yemek yedirmekten çok, onun o kimsesizliğine bir yoldaş, o sessizliğine bir ses olmaktı. Evlatların dünya telaşına düşüp bıraktığı o koca boşluğu, kan bağı olmayan ama can bağı kurmayı başarmış bu vefalı komşular doldurmaya çabalıyordu. Halil amca bu ince düşünce karşısında mahcup olur. Gözleri dolar ama bir yandan da Allah'ın onu tamamen sahipsiz bırakmadığını, merhametini komşularının eliyle ona ulaştırdığını düşünerek haline şükrederdi. Fakat yine de aklı hep o 3 yavrusundaydı. Acaba bu akşam ararlar mıydı? Acaba yarın bir saatliğine uğrarlar mıydı diye kalbi hep o kapının eşiğinde atardı. Zaman, Halil amcanın o mütevazı evinde dışarıdaki akışından çok daha yavaş, çok daha ağır ilerliyordu. Günler birbirini kovalarken takvim yaprakları sessizce yere düşüyor. Fakat onun kalbindeki o sessiz bekleyiş bir türlü nihayete ermiyordu. Evlatları onu tamamen unutmuş değildi elbette. Arada sırada çalan o emektar telefon, odanın içindeki o ağır sessizliği böler, yaşlı adamın yüzüne anlık buruk bir tebessüm kondururdu. Telefondaki sesler hep aynı sıcaklıkta, hep aynı saygı çerçevesindeydi. "Canım babam, nasılsın? Ellerinden öpüyorum." diyerek başlardı konuşmalar. Fakat o sevgi dolu kelimelerin ardında hep bitmek bilmeyen bir mazeret, dünyalık bir koşturmaca ve yetişilmesi gereken bir telaş saklıydı. Telefon kapandığında odada yankılanan o son sözler yerini yine sobanın çıtırtısına ve sağır edici bir yalnızlığa bırakırdı. Halil amca, "Olsun, seslerini duydum ya, bu da yeter." diyerek kendini teselli etmeye çalışır, içindeki sızıyı usulca bastırarak günlerine devam ederdi. Kışın o sert günlerinden biriydi. Halil amcanın yorgun bedeni, o sabah yataktan kalkarken her zamankinden daha fazla zorlandı. Eklemleri sızlıyor, göğsünde hafif ama sürekli bir hırıltı hissediyordu. Yataklara düşürecek kadar ağır bir hastalık değildi belki ama yaşlılığın getirdiği o kırılganlık yavaş yavaş bedenini esir almaya başlamıştı. Gözleri ister istemez
sehpanın üzerinde duran telefona kaydı. Sadece bir ses duymak, biraz olsun şefkat hissetmek geldi içinden. Önce büyük oğlu Ahmet'i aradı. "Babacığım, aslan babam. İnan ay sonu hesapları var. Faturalar yığıldı dükkanda. Başımı kaşıyacak vaktim yok. Sesim biraz yorgun geliyor. İlaçlarını sakın ihmal etme. Hafta sonu kesin uğrayacağım. Bir eksiğin varsa söyle," dedi Ahmet. Aceleci ama son derece saygılı bir ses tonuyla. Halil amca, "Sağ ol oğlum. Allah işini rast getirsin. Eksiğim yok," diyebildi usulca. Ardından kızı Elif'i aradı. Elif telefonu açtığında, "Canım babam, kurban olurum sana. İnan sabahtan beri koşturuyorum. Ev işleri, çocukların dersleri derken akşam olunca yorgunluktan yığılıp kalıyorum. Bir fırsatını bulsam hemen koşup geleceğim," diye bir solukta anlattı kızı. Halil amca yine aynı tevekkülle, "Sorun değil canım kızım. Bir sesini duyayım dedim. Siz iyi olun yeter," diyerek telefonu kapattı. Dünyanın o bitmek bilmeyen geçim derdi, kızının vaktini de elinden almıştı. Küçük oğlu Mehmet'i aradığında ise, arkadan gelen araç motorunun sesi, onun yine direksiyon başında olduğunu haber veriyordu. "Canım babam, nasılsın? Şu an trafikteyim ama aklımdasın. En kısa zamanda uğrayacağım yanına. Bu ay biraz sıkışık olduğum için fazla mesai yapıyorum. Yoksa ay sonu sıkıntıya gireceğim," dedi Mehmet nefes nefese. 3 evlat, 3 ayrı geçim telaşı, 3 ayrı dünya hırsı. Hepsi iyi niyetliydi. Ve hepsi babasını seviyordu belki ama hiçbiri babasının o anki yalnızlığını, bir bardak çaya olan derin hasretini göremiyordu. Gözlerini kör eden o geçim derdi, biraz daha rahat yaşama arzusu, onları asıl zenginlikten, yani bir babanın rızasını ve hayır duasını almaktan adım adım uzaklaştırıyordu. Hafta sonu geldiğinde ise ne o ahşap kapı çaldı, ne de beklenen o misafirler geldi. Yine mesailer uzamış, yine çocukların sınavları araya girmiş, yine babaya verilen sözler bir sonraki haftaya mecburen ertelenmişti. Halil amcanın o sessiz gözyaşları seccadesine dökülürken, dilinden sadece evlatları için dualar dökülüyordu. "Ya Rabbi," dedi fısıltıyla. "Evlatlarım dünya telaşına düşmüş, rızık peşinde yorulmuşlar. Sen onlara helal rızık ver, kalplerindeki o dünya hırsını, para meşguliyetini al. Onlara ahireti unutturma. Benim hakkım onlara helaldir. Sen de onları affet." İşte tam o samimi duanın bereketiyle sokak kapısı usulca tıklandı. İbrahim amca elinde bir kucak dolusu odunla, Hatice teyze ise dumanı üzerinde tüten bir tas sıcak çorbayla kapıda duruyordu. "Halil abi," dedi Hatice teyze o şefkatli anaç sesiyle. "Senin sobanın tütmesi azaldı gibi geldi bize. İbrahim biraz odun getirdi. Ben de sıcak çorba kaynattım. Hadi gel de beraber içelim, için ısınsın." Halil amcanın o an anladığı ve kalbine kazıdığı tek bir gerçek vardı. Bazen Yüce Allah, insanın kendi kanından, canından beklediği o vefayı, hiç ummadığı bir kapı komşusunun yüreğine yerleştirirdi. Vefa her zaman aynı kandan gelmek değil, yeri geldiğinde aynı merhameti, aynı insanlığı hiç karşılık beklemeden paylaşabilmekti. Evlatlarının dünyalık koşturmacası arasında unuttuğu o ince çizgiyi, iki vefalı komşu, bir tas çorbanın o tarifsiz sıcaklığıyla sessizce tamamlıyordu. Halil amcanın o ahşap ve yorgun evinde, günler ağır ağır geçerken, kışın o keskin soğuğu sadece sokakları değil, adeta yürekleri de donduruyordu. Yaşlı bedenindeki o ince sızı, her geçen gün yerini daha kalıcı bir yorgunluğa bırakmıştı. Ancak bedeni ne kadar zayıf düşerse düşsün, ruhu seccadesinin üzerinde, Rabbi ile baş başa kaldığı o anlarda, inanılmaz bir dirilik kazanıyordu.
5 vakit namazını huşu içinde eda ettikten sonra, elindeki o kehribar tesbihin her bir tanesini çekerken, dudaklarından dökülen dualar, hep evlatlarının dünya hırsından kurtulması, ahiret bilincine erişmesi içindi. Kendi sağlığından, kendi yalnızlığından ziyade, onların o sonu gelmez, geçim telaşına kapılıp, sonsuz olan ahiret yurdunu unutmalarına yanıyordu. Dünya dediğin 3 günlük bir misafirlik derdi içinden usulca. Önemli olan, bu misafirlikten göçerken yanımızda ne götüreceğimizdir. Mübarek Cuma gününün o nurlu ve huzur veren sabahı, sokağa çöken o ağır sisin içinde usulca belirdi. Halil amca o sabah her zamankinden daha erken kalktı, özenle abdestini aldı, temiz ve ütülü takım elbisesini giydi. Beli bükülmüş, adımları iyice yavaşlamış olsa da, Cuma namazının o cemaatle birleşen uhrevi atmosferine katılmak, onun en büyük tesellisiydi. Sokak kapısından ağır ağır çıkarken, hemen yan taraftaki kapı açıldı. İbrahim amca, yüzünde o her zamanki sıcak ve samimi tebessümüyle belirdi. Halil ağabeyim, mübarek Cuma günün hayırlı olsun. Bekle koluna gireyim de beraber gidelim Allah'ın evine diyerek usulca yaklaştı. Halil amcanın gözleri doldu. Sağ ol İbrahim kardeşim, Allah senden razı olsun diyebildi yutkunarak. 2 yaşlı adam ağır adımlarla omuz omuza vererek caminin yolunu tuttular. Caminin içine girdiklerinde o manevi huzur Halil amcanın yorgun yüreğini sıcacık bir yorgan gibi sardı. Minberdeki hoca efendi hutbeye başladığında sanki doğrudan Halil amcanın içindeki o gizli yaraya dokunuyordu. Ey cemaat, diyordu hoca efendi. Dünyanın o geçici süsüne, malına mülküne kanıp da sıla-i rahimi, anne ve baba hakkını unutmayın. Zira rızkı veren Allah'tır. Rızık peşinde koşarken, cennetin kapıları olan anne ve babanızı ihmal ederseniz, kazandığınız o paranın ne bereketi kalır ne de huzuru. Bu sözler, Halil amcanın kalbine ince bir sızı gibi oturdu. Gözyaşları, o beyaz sakallarından süzülüp seccadesini ıslattı. Namazdan sonra eve döndüklerinde, Hatice teyze çoktan mütevazı ama bereketli bir sofra kurmuştu. İbrahim amca, bugün cuma bereketini beraber paylaşalım Halil abi, yalnız yemek olmaz diyerek onu adeta zorla kendi evlerine buyur etti. Evlatlarının kuramadığı o sıcak sofrayı, komşuları hiçbir menfaat beklemeden, sırf Allah rızası için kurmuştu. O mütevazı sofranın başında, bir kase sıcak çorbayı yudumlarken, insanın asıl ailesinin her zaman kan bağıyla değil, bazen can bağıyla, inançla ve merhametle kurulduğunu bir kez daha derinden hissetti. Ancak bir babanın kalbi, evlatlarından ne kadar uzakta olursa olsun, onlardan tamamen umudunu kesemiyordu. Belki cuma gününün hürmetine, belki bir anlık bir boşluklarına denk gelir umuduyla, eve döndüğünde yine o emektar telefonuna sarıldı. Önce büyük oğlu Ahmet'i aradı. Telefon birkaç kez çaldıktan sonra, o aynı saygılı ama son derece meşgul ses duyuldu. Nasılsın baba? Cuman mübarek olsun. Bu aralar işler biraz yoğun. İşlerim biter bitmez en kısa zamanda çocukları da alıp geleceğim. Hakkını helal et. Ellerinden öpüyorum canım babam, dedi ve aceleyle kapattı. Elif'in sesi de aynı şekilde sevgi doluydu ama içerik hep aynıydı. Babam, kıymetlim, hayırlı cumalar. Dualarında bizi unutma ne olursun. Hafta sonu çocukların kursları var. Kışlık ev alışverişi yapılacak. Market pazar derken inan ayaklarıma kara sular iniyor. İlk fırsatta yanındayım diyerek o bildik mazeretlerini sıraladı. Son olarak küçük oğlu Mehmet'i aradığında cevap yine gecikmedi. O da yine aynı şeylerden, hayat koşuşturmasından bahsederek
Baba trafikteyim. Hafta sonu aksilik olmasa geleceğim. Allah'a emanet ol babam diyerek konuyu hızlıca bağladı. Hiçbiri babalarına sesini yükseltmiyor, kötü bir söz söylemiyordu. Fakat o nezaketin altında dünyanın o sağır edici hırsı, daha çok kazanma arzusu ve tükenmek bilmeyen bir geçim derdi yatıyordu. Halil amca telefonu usulca sehpanın üzerine bıraktı. Derin bir iç çekti. "Ey koca dünya!" diye fısıldadı kendi kendine. "Seni öylesine süslü yaratmış ki Rabbim, evlatlarım sana aldanıp asıl yurdu unuttular." Ellerini göğe kaldırdı ve o sessiz, kimsesiz odada sadece meleklerin şahit olduğu o duasını etti. "Ya Rabbi, evlatlarıma hidayet ver. Onları dünyanın bu aldatıcı süsünden, bitmek bilmeyen bu para hırsından koru. Gözlerindeki perdeyi kaldır da asıl zenginliğin senin rızan olduğunu anlasınlar. Benim onlara hiçbir kırgınlığım yok. Yeter ki sen onlara merhamet et." Halil amcanın bu içten yakarışı, onun bedenen ne kadar yorgun olsa da, ruhen ne kadar yüce bir makamda durduğunun en büyük şahidiydi. Halil amcanın omuzlarına çöken yalnızlık, artık sadece ruhunu değil, o iyice zayıflamış, titrek bedenini de tamamen esir almaya başlamıştı. Kışın o dondurucu soğuğu, pencerelerin kenarlarından usulca süzülüp, odanın içine dolarken, onun asıl üşüdüğü yer dışarısı değil, evlatlarının o günden güne soğuyan kalbiydi. Günler birbirini kovalıyor, Halil amcanın yataktan kalkmaya bile mecali kalmıyordu. Artık sabah namazlarına camiye gitmek şöyle dursun, odanın içindeki seccadesine kadar yürümek bile onun için büyük bir imtihana dönüşmüştü. Yine de her şeye rağmen abdestini teyemmümle de olsa alır, o huşu dolu namazını asla terk etmezdi. Secdeye vardığında nefesi daralır, göğsünden ince bir hırıltı kopsa da, Rabbine olan bağlılığı, o fani dünyanın tüm dertlerini bir anlığına unuttururdu. "Sana sığındım ya Rabbi," derdi titreyen dudaklarıyla. "Bedenim çürüyor, takatim kesiliyor. Beni senden başkasına, evladıma bile muhtaç etme." O zor günlerinde, yan komşuları Hatice teyze ve İbrahim amca, adeta Hızır gibi yetişiyordu. İbrahim amca sabahları gelip sobasını yakıyor, Hatice teyze ise evini toparlayıp önüne bir tas sıcak yemek koyuyordu. İslam'ın emrettiği o komşuluk hakkını hiçbir menfaat beklemeden sadece Allah rızası için yerine getiriyorlardı. Bir gün İbrahim amca, Halil amcanın o sararmış yüzüne bakıp derin bir iç çekti. "Halil abim," dedi usulca, "senin rengin iyice solmuş, nefesin daralıyor. İzin ver de şu çocuklarını arayalım. Bilsinler babalarının halini, gelip bir hastaneye götürsünler seni." Halil amca acı acı tebessüm etti. "Yok İbrahim kardeşim," dedi kısık bir sesle. "Arama, onların işi başından aşkın. Dünya telaşı gözlerini bürümüş, ben ararım, seslerini duyarım." İbrahim amca başını öne eğdi, bir şey diyemedi ama içinden o evlatların düştüğü gaflete derin derin yandı. İbrahim amca odadan çıkınca, Halil amca o emektar telefonu eline aldı. Sadece hastalığını söylemek, belki "oğlum gel beni bir doktora götür" diyebilmek için büyük oğlu Ahmet'i aradı. Telefon bu kez uzun uzun çaldı. Açıldığında Ahmet'in sesinde o eski saygılı tondan eser kalmamış, yerini bariz bir bıkkınlık ve acelecilik almıştı. "Baba, yine en yoğun saatte arıyorsun. Dükkanda bir sürü müşteri var. Hesap kitap yapıyorum. Aklım dağılıyor. Önemli bir şey yoksa sonra konuşalım. İnan çok yorgunum. Hep aynı şeyleri konuşuyoruz zaten. Dükkanın derdi bana yetiyor." Halil amcanın boğazına koca bir yumruk oturdu, yutkunamadı. "Yok oğlum," diyebildi zar zor. "Önemli bir şey yok.
Sadece sesini duyayım dedim. Cümlesini tamamlayamadan Ahmet araya girdi. Tamam baba, tamam. Ben seni müsait olunca ararım. Hadi görüşürüz diyerek telefonu adeta babasının yüzüne kapattı. Dünyanın o 3 kuruşluk hesabı bir babanın rızasından daha kıymetli hale gelmişti. Halil amca titreyen parmaklarıyla bu kez küçük oğlu Mehmet'i aradı. Belki o anlar merhamet eder diye düşündü. Telefon açıldığında arka plandan gelen korna sesleri ve Mehmet'in sinirli nefes alışverişi duyuluyordu. Baba, gözünü seveyim şu direksiyon başındayken üst üste arama beni. Kaza yapacağım senin yüzünden. Kargo yetiştirmem lazım. Zaten şefle tartıştım canım burnumda. Para lazımsa akşam hesabına 200 lira atayım. Git ne ihtiyacın varsa al. Beni de böyle ikide bir meşgul etme. İşim gücüm var benim, dedi Mehmet. Sesi oldukça sert ve tahammülsüzdü. Halil amcanın gözünden süzülen bir damla yaş, o emektar telefonun tuşlarına düştü. Para pul istemem oğlum, canının sağlığı diyerek usulca telefonu kapattı. Evlatları onu sadece maddi ihtiyacı olunca arayan bir yüke, hayatlarındaki bir engele dönüştürmüştü. Son bir çareyle kızı Elif'i aradı. Elif'in sesi yine diğerlerine göre daha yumuşaktı ama o da kendi dünyasına öylesine dalmıştı ki babasının sesindeki o ölümcül yorgunluğu fark edemedi. "Canım babam, kıymetlim benim," diye açtı telefonu Elif. "Babacığım, şu an misafirlerim var. Çay servisi yapıyorum. Sesinde bir tuhaf geliyor. Üşüttün mü yine? Kendine dikkat etmiyorsun ki hiç. Ben şimdi kapatayım. Misafirlere ayıp olmasın. Misafirler gittikten sonra ben seni ararım. Uzun uzun konuşuruz, olur mu?" Halil amca, kızının o sevecen ama bir o kadar da körleşmiş sözleri karşısında sadece "Peki kızım, sen işine bak, Allah'a emanet ol," diyebildi. 3 evlat, üçü de babalarının o sessiz vedasını dünyanın basit meşguliyetleri yüzünden anlayamamıştı. Halil amca telefonu yavaşça yatağının kenarına bıraktı. Artık onlardan hiçbir beklentisi kalmamıştı. Başını yastığa koyarken gözlerini tavana dikti. İnsan, ömrünü feda ettiği varlıklar tarafından böylesine unutulmak, böylesine bir kenara itilmek ne ağır bir imtihandı. "Ya Rabbi," dedi sessizce gözyaşları yastığını ıslatırken, "benim evlatlarım dünya malına, dünya süsüne aldandılar. Babalarının kapısını çalmamanın ne büyük bir vebal olduğunu anlayamadılar. Ben onlara hakkımı helal ediyorum. Sen de onları affet." Halil amca o gece yorgun bedenini sadece Allah'ın sonsuz merhametine teslim ederek derin ve karanlık bir uykuya doğru yavaş yavaş yol almaya başladı. Halil amcanın o mütevazi evine o sabah güneş her zamankinden daha soluk, daha kederli doğdu. Odanın içini kaplayan o derin sessizlik artık sadece bir yalnızlık sessizliği değil, adeta ebedi bir yolculuğun, uhrevi bir göçün habercisi gibiydi. Bedeni yatağın içinde küçücük kalmış, nefes alışverişleri iyice zayıflamış, göğsü bir kuşun kanadı gibi titrek ve cılız inip kalkmaya başlamıştı. Gözleri yarı açık, bakışları tavanın bir noktasına sabitlenmiş, sanki bu fani dünyanın ötesindeki o sonsuz alemi, meleklerin nurani yüzlerini izler gibiydi. Sabah namazı vakti girdiğinde, ömrü boyunca hiç aksatmadığı o mübarek secdeye gitmek için yerinden doğrulmaya çalıştı. Ancak yorgun bedeni artık ruhunun o güçlü teslimiyetine itaat etmiyordu. Dudaklarından sadece incecik bir fısıltı, sessiz bir tekbir döküldü. Yattığı yerden gözleriyle kıbleye yönelerek namazını eda etti. O an kalbinin derinliklerinde dünya ile olan son bağlarının da usul usul koptuğunu, asıl yurduna kavuşma vaktinin geldiğini tüm hücreleriyle hissediyordu.
Güneş biraz daha yükseldiğinde evin ahşap kapısı her zamanki şefkatiyle usulca açıldı. Hatice teyze elinde dumanı tüten sıcak çorbayla içeri adım attığında odadaki o ağır ve uhrevi havayı anında fark etti. Halil amcanın yüzüne çöken o garip sarılığa, dudaklarındaki o ince kurumaya bakınca yüreğine kor gibi bir ateş düştü. Hemen telaşla eşi İbrahim amcaya seslendi. İbrahim amca odaya girdiğinde 40 yıllık komşusunun o dert ortağının ölüm döşeğinde olduğunu bir bakışta anladı. Gözyaşları aksakallarına süzülürken yavaşça Halil amcanın başucuna oturdu. O nasırlı ve buz gibi olmuş ellerini kendi sıcak avuçlarının arasına aldı. "Halil abim," dedi titreyen ve sakin bir sesle. "Koca Çınar'ım, nasılsın?" Halil amca cevap veremedi. Sadece gözlerini hafifçe kırparak dudaklarının kenarında belli belirsiz, hüzünlü bir tebessüm oluşturdu. İbrahim amca daha fazla bekleyemezdi. Halil amca kızsa da, istemese de evlatlarının bu son anlara, babalarının bu son nefesine şahit olmaları, ondan helallik almaları gerekiyordu. Hemen sehpanın üzerindeki o emektar telefonu aldı ve dışarı çıktı. Önce büyük oğlu Ahmet'i aradı. İbrahim amca sesini olabildiğince sakin tutmaya çalışarak durumu anlattı. "Ahmet oğlum, benim komşunuz İbrahim. Babanın durumu hiç iyi değil. Nefesi kesiliyor. Hakkın rahmetine kavuşmak üzere. Ne işin varsa bırak, hemen yetiş. Babanla son bir kez helalleş," dedi. Ancak Ahmet'in sesi o can pazarının ciddiyetinden çok uzaktı. Bariz bir bıkkınlık ve inkar içeriyordu. "İbrahim amca, yapma Allah aşkına. Babam yaşlı adam, 2 gün üşütse hemen ölecekmiş gibi telaş yapıyorsunuz. Dükkanda toptancılarla hesap kesiyorum. Şu an her şeyi bırakıp çıkmam imkansız. Bütün düzenim alt üst olur. Akşama doğru dükkanı kapatınca mutlaka uğrayacağım. Sen ona ıhlamur falan kaynat. Abartılacak bir şey yoktur," diyerek telefonu kapattı. Ahmet, dükkanındaki o fani hesapların, ahiret yurdundaki o büyük hesaptan daha mühim olduğunu sanarak, cennet kapısını kendi elleriyle üzerine kilitlediğini bilmiyordu. İbrahim amca yutkunarak, bu kez küçük oğlu Mehmet'i aradı. Mehmet'in arka planında yine uğultulu bir trafik sesi vardı. "Mehmet oğlum, baban gidiyor, ne olursun yetiş. Son nefeslerini veriyor, gözü kapıda kaldı," diye adeta yalvardı yaşlı adam. Mehmet ise bıkkın ve sinirli bir iç çekti. "İbrahim amca, babamın hastalık hastası olduğunu bilmiyor musun? Geçen ayda aynısını yaptı, koştura koştura geldik. Durumu çok da kötü değildi. Şu an çevre yolundayım. Teslimatları geciktirirsem şef beni işten atar. Benim bakmakla yükümlü olduğum bir evim var. Sen yengeme söyle bir çorba içirsin. Yarın pazar, yarın sabahtan yanındayım inşallah," diyerek rızkı verenin Allah olduğunu unutup rızık korkusuyla babasının son vedasına sırtını döndü. O da abisi gibi dünyanın geçici telaşına yenik düşmüştü. Son bir umutla kızı Elif'i aradı. Elif'in o alışıldık, sahte bir telaş barındıran şefkatli sesi duyuldu. "O İbrahim amcam, canım amcam. Ne oldu benim kıymetli babama? Yine mi hastalandı? Kurban olurum ben ona. İnan ki şu an evde değiliz. Çocuklar için alışverişe çıktık. İşlerimiz bitsin, akşama doğru hemen geliriz. Sen benim aslan babama söyle, Elif'in ellerinden öpüyor de. Evlatlarının üçü de dünyanın o basit, o sıradan ve değersiz meşguliyetlerini babalarının son nefesinden daha değerli görmüşlerdi." İbrahim amca gözyaşları içinde odaya döndü. Halil amcanın o yaşlı ve feri sönmüş gözleri kapıdaydı. İbrahim amcanın boynunu büktüğünü, o çaresiz bakışlarını görünce her şeyi anladı. Evlatları gelmeyecekti, omuzlarındaki o koca bekleyiş yükü
yavaşça kalktı. Artık fani insanlardan, kendi kanından canından bile olsa hiçbir beklentisi kalmamıştı. İbrahim amca usulca yatağın kenarına ilişti, yastığın altındaki o küçük Kur'an-ı Kerim'i eline aldı ve o titrek, yanık sesiyle Yasin-i Şerif okumaya başladı. Odadaki o ağır hüzün yerini Kur'an'ın o şifa veren, huzur dağıtan manevi iklimine bıraktı. Hatice teyze sessizce ağlayarak Halil amcanın kurumuş dudaklarına bir pamuk yardımıyla zemzem suyu damlatıyordu. Halil amca o fani dünyanın bütün acılarını, evlatlarının o derin vefasızlığını, bir ömür boyu çektiği o yorgunlukları bir kenara bıraktı. Yüzüne tarif edilemez bir nur, derin ve ilahi bir sükûnet yerleşti. İbrahim amcanın okuduğu ayetler eşliğinde sağ elinin şehadet parmağını usulca kaldırdı. Dudakları son bir kez kıpırdadı, kelime-i şehadet getirdi. Ve o koca çınar, o ömrünü evlatlarına vakfeden, karşılığında sadece yalnızlık ve bıkkınlık bulan fedakar baba, son nefesini kendi kanından olmayan ama ona can yoldaşı olan komşularının o nurlu duaları arasında büyük bir huzurla Rabbine teslim etti. Dünya malı geçim derdi ve evlatların o sahte telaşları, onun ardından sadece koca bir eyvah, asla geri döndürülemez bir pişmanlık bırakacaktı. Halil amcanın son nefesini vermesiyle, o loş ve küçük odanın içine tarifsiz, uhrevi bir sükûnet çökmüştü. İbrahim amca gözyaşları içinde dostunun gözlerini usulca kapattı. O nurlu yüzünün üzerine temiz bir örtü çekti. Hatice teyze ise bir köşede sessizce ağlıyor, bir yandan da komşulara, cemaate haber vermek için hazırlık yapıyordu. Akşam ezanı hüzünlü bir makamla okunurken, sokağın başında Ahmet'in arabası göründü. Dükkanı yeni kapatmış, günün o ağır yorgunluğuyla babasını yine her zamanki gibi yatağında öksürürken bulacağını, biraz nasihat dinleyip kendi evine geçeceğini sanarak ağır adımlarla kapıya yöneldi. Kapıyı İbrahim amca açtı. Ahmet komşusunun o yaşlı ve kızarmış gözlerini, evin içindeki o alışılmadık kalabalığı ve derinden gelen Kur'an okuyan sesleri duyduğunda, ayaklarının altındaki toprağın kaydığını, nefesinin kesildiğini hissetti. Yavaşça içeri girdi. Babasının üzerine örtülmüş o beyaz çarşafı gördüğünde, boğazına koca bir düğüm oturdu. Dünyanın bütün o ince hesapları, dükkandaki bütün o kazançlar, müşteriler ve faturalar, o saniye sıfırla çarpılmış, bütün anlamını tamamen yitirmişti. "Baba," diyebildi sadece, sesi titreyerek ve koca bir boşluğa düşerek. Sabahki o bıkkın tavrından, o kibirli ve aceleci telaşından en ufak bir eser kalmamıştı. Babasının buz gibi olmuş o elini tuttuğunda, aslında tuttuğu şeyin kendi bitip tükenmez pişmanlığı olduğunu çok iyi biliyordu. Bir süre sonra küçük oğlu Mehmet girdi kapıdan. İçerideki o ağır manzarayı görünce dizlerinin bağı çözüldü, olduğu yere yığılıp kaldı. "Yetişemedim," diye mırıldandı çaresizce, gözlerinden yaşlar süzülürken. 3 kuruş mesai için aslan babamın son nefesine yetişemedim. Başını ellerinin arasına aldı, omuzları sarsılarak sessiz ama derinden ağlamaya başladı. Gece yarısına doğru kızı Elif, gözleri kan çanağına dönmüş bir halde, perişan bir kıyafetle kapıda belirdi. Yüzünde o sahte telaşın yerini, gerçek ve geri döndürülemez bir acı almıştı. "Babam, benim garip babam," diyerek feryat etmek istedi ama sesi boğazında düğümlendi. Altın günleri, o bitmek bilmeyen ev alışverişleri, çocukların kurs telaşı, hepsi şu an babasının o soğuk bedeni karşısında ne kadar da boş, ne kadar da manasız görünüyordu. 3 kardeş, babalarının cansız bedeninin başında,
o güne kadar körü körüne sarıldıkları dünya hırslarının ne kadar büyük bir aldanış olduğunu en acı, en sarsıcı şekilde öğreniyorlardı. Ertesi gün Halil amcanın cenazesi tıpkı yaşamı gibi mütevazı ve sessiz bir kalabalıkla daha çok o vefalı mahallelinin ve cami cemaatinin omuzlarında taşındı. Evlatları tabutun altına girdiklerinde aslında babalarının o zayıf bedenin ağırlığını değil, kendi vicdanlarının o taşınmaz, o ezici yükünü omuzluyorlardı. Babalarını o kara toprağa verip ilk küreyi attıklarında sadece bedenen aralarından ayrılan bir babayı değil, kendi huzurlarını, alabilecekleri en büyük duayı ve cennetin o güzel kapısını da kendi elleriyle toprağa gömdüklerini artık çok iyi anlıyorlardı. İbrahim amca onlara uzaktan derin bir kederle bakıyordu. Keşke dedi içinden, keşke babanız nefes alırken o toprağı avuçlasaydınız da o dükkanın, o direksiyonun başına geçmeseydiniz. Günler geçti, hayat sözde kendi normal seyrine döndü. Ahmet dükkanının başına, Mehmet kargo arabasının direksiyonuna, Elif ise evinin o bitmek bilmeyen işlerine geri döndü. Ama artık o kazandıkları paranın bereketi, yediklerinin o eski tadı tuzu tamamen yok olmuştu. Ne zaman cep telefonları çalsa, içleri cız ediyor, ekranda babalarının adını görmeyi, o cılız, o dertli ama şefkatli sesi duymayı umut ediyorlardı. Ancak o telefon bir daha asla babaları tarafından çalmayacaktı. Dünyanın telaşı hiç bitmemişti. Faturalar yine gelmiş, dükkanlar yine açılmıştı ama babalarının onlara ayrılan ömrü bitmiş, hiçbir gözyaşının bu dünyada silemeyeceği o koca pişmanlık ateşi kalmıştı. Değerli dostlar, hüzünlü hikayemizin sonuna geldik. Halil amcanın o sessiz vedası aslında hepimize çok derin, çok sarsıcı bir ayna tutuyor. Dünya hayatı bir su gibi, bir rüzgar gibi akıp gidiyor. Hepimizin geçim derdi, bitmek bilmeyen telaşları, ödenmesi gereken borçları ve yetiştirmesi gereken işleri var. Ancak asla unutmayalım ki bu dünyadaki işler, koşturmacalar hiçbir zaman bitmez. Biz ölsek de o dükkanlar ertesi gün başkası tarafından açılır, o kargolar bir şekilde yerine ulaşır, o evlerin işleri bir şekilde görülür. Fakat anne ve babalarımızın bize ayrılan ömrü biter, geri dönüşü olmayan o yola girerler. Yüce Rabbimiz, cennetin yolunu anne ve babalarımızın rızasına, onların o içten dualarına bağlamıştır. Onlar yaşlandıklarında bir köşeye atılacak, sadece işimiz düştüğünde aranacak insanlar değil, evimizin en kıymetli bereket ve merhamet kapılarıdır. Bugün henüz vakit varken, onlar hala nefes alıp veriyorlarken kıymetlerini bilelim. İşim var, gücüm var, sonra ararım diyerek ertelediğimiz o basit aramalar, gün gelir hayatımızın en büyük, en onarılmaz pişmanlığına dönüşür. Telefonu açtıklarında duyacağınız o titrek ses, alacağınız o hayır duası, inanın kazandığınız bütün paralardan, elde ettiğiniz bütün makamlardan ve o geçici dünya süslerinden çok daha değerlidir. Ellerini öpün, onlara sıkıca sarılın, dualarını alın. Uzaktaysanız hemen şimdi, bu videoyu bitirir bitirmez bir telefon açın. Sadece seslerini duyun, hal hatır sorun. Eğer hayatta değillerse, arkalarından bolca dua edin, sadaka verin, onları güzel anılarla yad edin. Rabbim hiçbirimizi anne babasının kıymetini bilmeyen, dünya hırsına aldanıp ahiretini yakanlardan eylemesin. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Kıymetli dinleyiciler, paylaştığımız bu duaların ve dini hikayelerin hayırlara vesile olmasını dilerim. Rabbim dualarınızı makbul eylesin. Daha fazla kişiye ulaşmamız için beğenip abone olursanız seviniriz. Allah'a emanet olunuz.